Şimdi ilk hedefim alınca oralardan bir süredir garip garip sesler geliyor. Resmen kaçarak uzaklaşıyorum şu anda oradan. Çok güzel, çok gerçekten. En son asfalt yolda can çekişirken birden Sidva'ya ışınlandık. Yani şu bel rotasını gerçekten bir türlü gerçek rotadan yürüyemedim. Çok yoruldum. Kabak'ta muhteşem bir sabahtan günaydın. Şu an saat yaklaşık 8.30. Aslında saat 7'de uyandım ama biraz yatakta tembellik ettim, yani dinlendim. Şimdi gidip kahvaltımı yapacağım. Daha sonra da yavaştan yola koyulacağım. Bugün Alınca'ya, oradan da Bel'e kadar gitmeye niyetim var. Ama bakalım, yine tabii ki yol belirleyecek her şeyi. Kahvaltım da geldi. Şimdi şu güzel manzaraya karşı güzel bir kahvaltı yapalım. Enerji depolayalım. Kabak'tan çıktım. Shiva Kamp'ta kaldım. Söylediğim gibi gerçekten işletmecileri mükemmel insanlar. Çok memnun kaldım. Hem uygun fiyatlı hem bayağı ilgililer, sıcaklar. Yani Kabak'ta o duymaya alıştığımız herkesin para göz, herkesin gözünün açılmış olduğu söylemine ters bir işletme bence. Şimdi ilk hedefim alınca biraz tırmanış olacak dediler. Yavaş yavaş Alınca'ya doğru gidiyorum. İlk tabelayı da gördüm ve tekrar Like yoluna girmiş oldum. Saat 10 civarı. Bakalım ne zaman varacağız. Bu yolda Kabak Koyu bir süre bize eşlik edecek. Muhteşem manzaralarla şöyle yukarıya doğru çıkıyorum. Kabak'tan çıkıp Alınca tabelasını gördükten sonra bir süre taş döşeli bir yoldan yürüyorsunuz. Yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Daha sonra yol sağdan bir patikaya bağlanıyor. Şöyle bir orman yoluna tekrar giriyorsunuz. Ben o yolu başta kaçırdım, görmedim babaları. Sola döndüm. Oradan yol gitmiyordu. Çok fazla ilerlemeden hemen geri döndüm ve işaret yoktu ama baba yapmışlardı. Oradan girdim. Şimdi bu yolda devam ediyorum. Burası işaretli patika yolu. Hem de tepeden Kabak manzarasıyla beraber yürüyoruz. Şimdi orayı da göstereceğim. Şu yoldan yürüyoruz. Kabak Koyu şöyle aşağıda kaldı. Muhteşem. Yol bu şekilde. Şöyle şimdi de artık koyu geride bıraktık. Şu güzel vadi manzarasıyla devam ediyoruz. Keyifli taşlık bir patika yol. Şu an için rahat. Burada bir çeşme varmış ama kurumuş sanırım. Evet, su yok. Bugün hava gerçekten çok sıcak. Yanıma aldığım 1,5 litrelik suyu neredeyse bitirdim bile. Umarım az ileride bir su kaynağına rastlarız. Bir dere geçiyor diye görünüyor. Oraya gidersek bir elimi yüzümü yıkayıp temizse biraz da su doldurmam lazım. Sesler geliyor yukarıdan ama hayvandır herhalde. Bir süredir böyle düz bir patikadan gidiyoruz. Başlangıcı oldukça zorlayıcıydı. Yolun öyle devam etmesinden korktum ama şu an gayet iyi gidiyor. Daha bir sanırım 6 kilometre falan var Alınca'ya. Acele etmeden tadını çıkara çıkara yürüyorum. İnişten sonra şöyle bir dere yatağına geldim.
Şimdi yol şuradan devam ediyor. Artık bir süre daha tırmanış olacak gibi görünüyor. Henüz çok zorlayıcı bir rampa olmadı. Şöyle bir yoldan devam ediyoruz. Hafif bir eğimle. Tabii bunu söylemeye korkuyorum. Ne zaman desem yol bir anda dikleşiyor. Umarım böyle devam eder. En azından bir süre. Biraz ilerledikten sonra şöyle bir yol ayrımı var. Şuradan ve şuradan da bir yol gidiyor. Böyle de yazmışlar kayanın üzerine. Şu taraf Kabak Köyü. Yukarıdan alınca aşağıdan Kabak sahile. Yani şurası da aslında sahilden Kabak sahilinin doğu ucundan gelen bir alternatif yol. Hatta şu kayanın üzerine de kırmızı, beyaz ve sarıyla işaretlemişler. Alternatif yol olarak, yan yol olarak. Ben şimdi buradan yukarıya doğru Alınca'ya devam ediyorum. En son gösterdiğim yol ayrımından sonra bayağı bir tırmanış vardı. Hatta yer yer ağaçlar devrilmişti. Heyelan olmuş sanırım yol. Kayalarla kapatılmıştı. Kayalarda biraz oynuyordu. Biraz zor bir yol. Ama sonunda yukarı çıktım. Şimdi yine mükemmel bir vadi manzarasına karşı ufak bir mola veriyorum. Şimdi geldiğimiz yolu göstereceğim yukarıdan. Yanımda biraz atıştırmalıklar var. Sağ olsun Şiva kamptan da çıkarken yanıma elma verdiler yolluk olarak. Şimdi onları yerim, biraz dinlenirim. Onlara da selam olsun. Yazın mutlaka tekrar gideceğim oraya. Doya doya tadını çıkaracağım. Yolu yarıladık sayılır. Şu andan sonra çok fazla tırmanış var mı bilmiyorum. Biraz dinlendikten sonra devam edeceğim. Şimdi konakladığım bu Kabak Köyü şurası. Aşağısı da koy. Oradan biraz tırmanarak şuralara, bir yerlere geldik ve şuralardan vadiye dolaşarak, şu mağaraların da yakınından geçmiştik. Dolaşarak şu aşağılardan da tekrar tırmanarak buraya geldik. Buralardan bir süredir garip garip sesler geliyor. Hani sanki aşağıya doğru böyle taş yuvarlanıyormuş ya da biri böyle çalıları zorluyormuş gibi bir ses, ama seslendim. Hiç kimse de yanıt vermedi. İnsan değil herhalde. Ya bir hayvan var ya da gerçekten taş, toprak falan kayıyor. Çözemedim. Neyse, gideyim ben en iyisi buradan artık. Resmen kaçarak uzaklaşıyorum şu anda oradan. Bir hayvandı galiba. Ya keçi sürüsü geçiyordu ya da domuz falan vardı. Tam olarak seçemedim. Ama insan olmadığına emin olarak buradan uzaklaşıyorum şu anda. Alınca yokuşu biraz zorlayıcı evet, ama o kadar güzel bir manzara sunuyor ki Kabak Koyu'nu her açıdan izleyerek şöyle bir vadinin etrafından dolanarak çıkıyorsunuz. Yani sürekli durup buraları böyle hem hafızama hem de kameraya kaydetmek istiyorum. Çok güzel, çok gerçekten. Muhtemelen kamerada bu derinlik o kadar algılanmıyordur ama o kadar yüksek, o kadar derin ki çok etkileyici. Şurada minik bir baba da ben yaptım. Burada biraz karışıyor ne tarafa döneceğiniz. Biraz önce manzara çektiğim o mükemmel alan. Şimdi buradan devam. Epey bir tırmandıktan sonra böyle bir düzlük alan bulduk. Burada sanırım içecek, bisküvi gibi şeyler de satıyorlarmış. Ama şu an kalmamış sanırım. Yok. Ben de şimdi bir şeyler atıştıracağım burada ve biraz dinleneceğim. Bayağı yoruldum. Yol şartlarına göre biraz lüks bir tabak oldu. Ama baktım ki Alınca'ya çıkış bitmeyecek. Bol enerjiyle bir şeyler atıştırayım istedim. Biraz dinlenip sonra devam.
enerjiyi aldım. Şimdi alıncaya kadar artık durmadan devam etmek istiyorum. Kabaktan çıktığımızdan beri telefon çekmiyor. Aklınızda bulunsun. Bu vadi boyunca benim de bir an önce telefon çeken bir yere gidip bazı görüşmelerimi yapmam lazım. O yüzden biraz acele ediyorum artık. Alıncaya gittikten sonra orada biraz dinlenip nereye gideceğime karar vermem lazım. Aslında Bel'e doğru giden 2 tane yol var. Bir tanesi Yedeburunlardan, Gey'den geçiyor. Bir tanesi de Boğaziçi, Sidme Antik Kenti'nden. Boğaziçi'ndeki yol daha uzun. Asfalt yol. Ama daha güvenli. Gey yolu ise taşlı ve yokuş aşağı bir zemin. Ve biraz tehlikeli olduğu söyleniyor. O yüzden biraz kararsızım açıkçası ne taraftan gitmem gerektiği konusunda. Gidince orada da fikir alıp o şekilde ilerlemeyi planlıyorum. Artık gidebildiğim yere kadar gidip Boğaziçi'nde veya Gey'de günü bitiririm diye planlıyorum herhalde. Ayrıca şu an otelden çıktığımdan beri 7,5 kilometre olmuş. Ama geneli tırmanış olan bir parkur olduğu için biraz zor ve biraz yavaş ilerleniyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Planınızı ona göre yapın. Sonunda Alınca'ya ulaştık. Hasan Bakkal'a geldik. Şöyle bir manzarası var. Müthiş bir Yedeburunlar ve Cennet Koyu'na bakıyor. Burada bir mola verdik. Hasan abi orada. Yolda karşılaştığımız arkadaşlar da geldi. Bir ayran içtik, kendimize geldik. Burada market de var. Hasan'ın yeri. Tatlı insanlar. Şimdi biraz dinlenip daha sonra ya Boğaziçi'ne ya da G'ye doğru devam edeceğiz. Karar vermeye çalışıyoruz. Şimdi Alınca'dan çıktık. Boğaziçi'ne doğru gidiyoruz. Daha doğrusu Boğaziçi'ne mi gidelim? Yedeburunlara mı hala karar vermedik. Bir süre yol ortak gidiyor zaten. Oradan sonra karar vereceğiz. Boğaziçi'nde pansiyon yokmuş. Araştırdık, sorduk. O yüzden benim bugün G'ye ya da Bel'e ulaşmam lazım ve saat artık öğleden sonra 3 civarı, 3.30 falan. Belki otostop çekeriz. Yolun bir kısmını, asfalt yolun bir kısmını o şekilde geçeriz. Bilmiyorum, bakacağız. Uzun bir süredir şu asfalt yoldan devam ediyoruz. Bağlantıyı hala bulamadık Alınca'dan sonra ama sağ tarafımızda şöyle mükemmel bir Cennet Koyu ve Yedeburunlar manzarası var. Asfalt olmasına rağmen şu manzara eşlik ederken yol yine de keyifli denilebilir. Ama bir yerden bağlantıyı bulup girmemiz gerekiyor. Ya biz görmedik ya da henüz gelmedik oraya. Araç da geçmiyor. Araç geçse otostop da denemeyi planlıyoruz bu asfalt yolu atlamak için. Ama doğru düzgün araç da geçmiyor. En son asfalt yolda can çekişirken birden Sidma'ya ışınlandık. İlk defa otostop yaptım. Sağ olsun 2 tane İspanyol arkadaş vardı. Onlar durdular ve bizi aslında Boğaziçi'nde bırakacaklardı. Sonra Sidma'ya gittiğimizi duyunca kapısına kadar bıraktılar kendi yollarından ayrılıp. Şimdi biraz Sidma'yı gezeceğiz. Buraya gelmişken görmek istedik. Oradan da Bel'e devam edeceğiz. Sidma'nın alt ucundan geldik biz. Şöyle bir köyün içindeyiz aynı zamanda. Antik kentin bu ucu yerleşim yerlerinin arasında kalmış. Ama yol boyunca şöyle kenarlarda bile eski kalıntılara, taşlara rastlıyorsunuz. Ama biraz kendi halinde bırakılmış galiba. Hatta buradaki köylüler eski bir kalıntıyı ahır olarak kullanmış. Biraz hor görülmüş yani. Çok bakımlı bir kent değil. Sanırım şuradan da devam etmemiz gerekiyor. Diğer kalıntılara ulaşmak için.
burada biraz da köyde yerleşimlerin arasında kalmış ve bayağı bakımsız. Yani herhangi bir bilgilendirme yok. Düzgün bir yol da yok. Bayağı kalıntıların üzerine basarak devam ediyoruz. Şurada tavanda bir işçilik var. Motifler var, çiçek motifleri, insan figürleri var. Çok ilginç. Buradan sonra yol gitmiyor gibi görünüyor ama şöyle bir bakacağım. Açıkçası çok tanımlı bir yol yok. Dediğim gibi devrilmiş taşların üzerinden atlayarak ilerliyorsunuz. Ya buraların bayağı bir bakımının yapılıp aslında hayata kazandırılması lazım bence. Yazık oluyor yani burada. Çok güzel yapılar var aslında. Şu az ileride kemerli kalıntılar var. Seçiliyor mu bilmiyorum. Çok güzel, çok sakin bir yer aslında. Ama buraya bir bakım, bir bilgilendirme, yani bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu arada Sidma'ya giriş ücretsiz. Köyün içinden geçerek giriyoruz. Biraz gezdik etrafta ama ne bir bilgilendirme, ne tanımlı bir yol pek yok. Hani orada burada kalmış kalıntılar var. Çoğu da zaten ayakta değil. Köylüler de sanırım evlerinde kullanmışlar. Parçalamışlar. Biraz üzücü bir halde yani. Şimdi Bel'e doğru devam edelim. Şimdi şurada artık yeniden bir tabela gördük. Bel'e 5 kilometre diyor. Doğru olduğunu umarak buradan tekrar rotaya giriyoruz. Sidma'dan çıktıktan sonra çok ilerlemeden böyle bir su kuyusu var. Ve temiz de sanırım içindeki. Yolda şuradan devam ediyor. Şimdi gideceğiz. Su gayet tertemiz. Devam edelim. Bel yolu bu şekilde. Bir dere yatağı sanırım. Birkaç kişi bize dereden gidin dedi. O yol bu yol olmalı. Biraz çalılık. Ama en azından düz bir yol. Ona şükrediyorum şu anda. Böyle bir yoldan devam ediyorum. Dere yatağı bitince şöyle bir alan var. Burada herhalde arıcılık yapıyorlar. Şu an tehlike oluşturacak bir şey yok tabi. Şimdi yol biraz daha düzeldi. Yatak boyunca çünkü hem çalılar hem kayalar biraz zorluyordu. Bugün de kısa tayt giydim. Bacaklarım biraz çizildi. Henüz işaret görmedim ama sanırım bu yoldan gideceğiz. Şöyle tatlı bir yol. Bir taraftan da işaret arıyorum tabi. Şuradan geldim biraz önce. 3'e ayrılıyor dediğim. Şu sağdan giden yol. Soldan giden yol. Bir de karşıdan giden bir yol var. Burada işaret varmış. Düz karşıdan devam ediyorum. Güneş saklandı bulutların arkasına. Güzel bir serinlik oldu. Sidma'dan çıktıktan sonra Bel'e kadar bir 2-2,5 saatlik bir yol var galiba. Ya 5 kilometre gösteriyor ama dere yatağından, işte çalılık ve kayalık alandan gittiğiniz için biraz zaman alıyor. Bir de bu yolda çok düzgün işaretleme yok bir kısmında en azından. Bayağı bir hani dikkat kesilmeniz gerekiyor işaretleri görebilmek için. Bazı yerlerde karışabiliyor çünkü. Çok tanımlı bir yol değil. Şimdi mümkün olduğunca boyaları ya da babaları
takip ederek yolu bulmaya çalışıyorum. Şimdi sanıyorum 1 saat kadar yolumuz kaldı. Saat 5:30. Varınca daha net bir şey söyleyebileceğim. Sonunda o sık çalılık ve kayalık olan yol bitti. Şuradan çıktık. Şöyle bir araç yoluna ulaştık. Şurada çarpı var. Sola gitmiyoruz. Sağa dönüyoruz. Dere yatağından çıktıktan sonra bir süre asfalt yolda ilerliyoruz. İşaretler o yolda devam ediyordu ama bir yerden sonra şu yola bağlantı vermiş aslında. Ama ben onu kaçırdım. Görmedim ve uzun bir süredir şöyle asfalt bir yoldan tırmanarak geliyorum. Artık çok yoruldum. Saatte 6 oldu. Artık bitirmeye çalışıyoruz. Buradan devam edeceğiz. Az kalmış olması lazım. Şurada bir tabela daha var. Bele 3 kilometre diyor. Asfalt yoldaki bel tabelasını, 3 kilometre yazan bel tabelasını gördükten sonra meğer oradaki direğin oradan sola dönüş varmış. Döndüm ama gerçekten zor bir yol. Yani yol var mı yok mu belli olmuyor. Hani buradan da yol gitmez herhalde diyorsun. Çalılar kapatmış çünkü. Ben şu an buradan devam ediyorum. Akşam olmadan varmaktan başka bir şey düşünmüyorum şu anda. Ama kısaca bu Alıncadan sonraki parkuru pek sevmedim. Yani Sidma kısmı evet güzeldi ama o dere yatağından geçtiğimiz alan, daha sonra asfalt yoldan tırmanış ve şimdi de bu zorlu dikenli yol gerçekten zor. Yani babalar olmasa yolu çok kolay bulamıyorsunuz. Şimdi yeni kırmızı beyaz işaretler görmeye başladım. Takip ederek artık Bele'ye ulaşıp günü bitirmeyi planlıyorum. Çok yoruldum. Şaka gibi yani. Bir süre işaretli yoldan devam ettim. Daha sonra bir baktım kırmızı işaretli çarpı yapmışlar. Yol yok ve başka da herhangi bir ne dönüş işareti var ne de başka bir yerde kırmızı beyaz çizgi var. Yani çalılar da o kadar sık ki bir tarafım zaten tarla, tarlanın çitleri, tel örgüleri. Bir tarafımda sık çalılık. Hani girip bakmaya çalıştım başka bir yol var mı diye. Orayı da bulamadım. Sonra yol yok dedim yani bir baktık tarlaya girdik çıktık olmadı bir türlü yol bulamadık. Geri döndük. Yine asfalttan devam ediyoruz. Yani şu bel rotasını gerçekten bir türlü gerçek rotadan yürüyemedim. Bilen varsa lütfen bilgilendirsin çünkü hani eğer gerçekten böyleyse bunu tarla sahipleri yapmışsa tel örgülerle işaretleri mahvetmişlerse yazık. Yani bize boşu boşuna en az bir 40 dakika kaybettirdi. Şimdi tekrar asfalt yoldan köye ulaşmaya çalışıyoruz. Şurada bir yerleşim yeri görüyor gibiyim. Umarım öyledir artık çünkü enerjim kalmadı. Benim yanımda da dijital haritalar vardı. İnternet çekmediği için onları da açamıyorum zaten. Çevrim dışı haritaları da bir türlü açamadım. Öyle bir problem de yaşadım. Öyle bir aksilik oldu. Kitaptan, haritadan bakmaya çalıştım ama sonuçta nerede olduğunuzu noktasına kadar çözemedikten sonra çok faydası olmuyor. Yani öyle ufak çaplı bir kaybolma yaşadık. Rotadan çıktık şimdi. Bele az kaldığını artık umarak devam ediyoruz. Sonunda Bele'ye ulaştık. Asfalt yol da buraya ulaştırıyor ama tabii ki çok dolandırıyor ve yoruyor biraz. Gelir gelmez burada bir ablaya sordum. Benim girdiğim yol aslında doğru yolmuş ama hatta aynı şeyi de o da söyledi. Çalılarla kapanmış yol. Orayı sonra açmışlar dedi ama yani hiç belli olmuyor. Gerçekten hani bilen birinin orada yönlendirmesi lazım. Biz bilmiyorduk. İşaretler de çok zayıftı. O yüzden oradan dönmek zorunda kaldık. Şimdi geldik Ramazan Market diye bir yerde. Pansiyon soracağım. Önce bir yemek yiyeceğiz tabii. Çok acıktım. Ondan sonra artık dinleneceğim. Sonunda yemeğimi yedim. Duşumu aldım ve artık uzanıyorum. En son Ramazan Market'in orada pansiyonda ya da kampta kalacaktık. Ama kapalıymış. Fatma Pansiyon'a geldik. Burada sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil 110 liraya anlaştım. Şimdi dinleneceğim. Bugünün yorgunluğunu atmam lazım. Şimdi yatacağım artık. Yarına yine iyi bir enerji depolamam lazım. Yarın hedef Gavurağlı, oradan da Patarya'nın batı ucu olan Karadere. Bakalım yollar neler gösterecek. Hoşça kalın.